Selam. Bugün Curly'nin karısının ve Crocs'un çiftlikte maruz kaldığı ayrımcılığı insan beyninde oluşturan mekanizmalardan ve bu ayrımcılığa maruz kalan insanların zaman içerisinde nasıl yalnızlaştıklarından roman üzerinde bahsetmek istiyorum. Dünyaya baktığımız zaman nesneleri belirli bir bilgi işlem hızı ve düşünme kolaylığı sağlamak amacıyla sınıflandırarak algılanırız. Yani nesnelerin bir kısmı kare, bir kısmı yuvarlaktır. Yuvarlakların bir kısmı portakaldır, bir kısmı toptur. Topların bir kısmı futbol topudur, bir kısmı beyzbol topudur. Bunun gibi. Topluma baktığımız zaman da benzer bir algımız olur. İnsanlar kadındır, erkektir. Kadınların bir kısmı gençtir, bir kısmı yaşlıdır. Bir kısmı tırnak içinde söylüyorum iyi kadındır, bir kısmı kötü kadındır. Burada romanda dönecek ve çiftlikteki çalışanların kafalarındaki sınıflandırmaya bakacak olursak, Curly'nin karısı daha önceki videolarda da bahsettiğimiz üzere dönemin modern kadınını temsil eder. Gerek dış görünüşü gerek giysileriyle. Bu aynı dış görünüş ve giysileri Viste Lenin'in taciz ettiği kadında da görebiliyoruz. Fakat çalışanların kadınla temas ettikleri tek yer hafta sonları Susie'nin randevu evindeki kadınlardır. Dolayısıyla çiftlikteki çalışanların kafalarındaki sınıflandırmada Curly'nin karısıyla Susie'nin randevu evindeki kadınlar aynı yerdedir. Fakat buraya kadar anlattığımız sınıflandırma mekanizması ve çalışanların kafalarındaki sınıflandırma bize onların ön yargılarını gösterir. Ancak ayrımcılık fiili bir eylemdir. Ön yargıları ise ayrımcılığa götüren ister mikro düzeyde ister makro düzeyde güçlü ve kötü duygular yayan bir hikaye ve bunun arkasında bir otorite figürün varlığıyla mümkün olur. Yani siz bireysel olarak komşularınız Yahudi olduğu için onları sevmeyebilirsiniz. Ancak durumun bir Yahudi soykırımına gidebilmesi güçlü bir propaganda ve bunun arkasında güçlü bir otorite figürüyle olur. Tekrar romana dönecek olursak, mikro alanımız olan çiftlikteki otorite figürü Curly, kötü ve güçlü duygular yaratan hikayesi ise Curly'nin kıskançlık hikayesidir. Whit'in deyimiyle Curly zamanının yarısını karısını aramakta geçirmekte, bu amaçla çiftlikteki çalışanlara sataşmaktadır. İşi kitaptaki deyimiyle çiftliğin prensi olarak Selim'i karısıyla beraber olmakta suçlayacak kadar ileri götürebilmiştir. Burada Curly ve kıskançlık hikayesi çalışanlarda toplum temelli var olan ön yargıları ayrımcılık fiiline dönüştüren bir katalizör görevi görür. Bu mekanizmanın aynısını çiftlikte ayrımcılığa uğrayan bir diğer çalışan olan Zenci Crocs'a da uyarlayabiliriz. Mekanizma değişmez. Romanda paralel ilerleyecek olursak George Curly'nin karısını ilk gördüğü anda hayatımda böyle bir şey görmedim der. Burada George ön yargısını anlatar. Ancak Lennie'ye söylediği o kadından uzak duracaksın lafı bir ayrımcılık fiilidir. Ve bunun nedeni Curly ve kıskançlık hikayesidir. Çiftlik çalışanları da aynı şekilde Curly'nin karısını gördükleri yerde kaçarlar, ondan konuşmazlar, hakkında bir şey bilmezler ve bilmek de istemezler. Hatta ismini bile bilmezler ve kendi aralarındaki konuşmalarda Curly'nin karısı olarak bahsederler. Yani çalışanlar bu mekanizma sonucu Curly'nin karısını oradaki topluluktan dışarıya atarlar. Ayrımcılık uygularlar. Ve bunun temeli olan sınıflandırma becerisi aslında bizim bu dünyada bilgiyi öğrenme, aklımızda tutabilme ve yeri geldiğinde tekrar kullanabilme becerimiz açısından çok önemli bir yer işgal eder. Ancak sınıflandırmanın sosyal alanda kullanılması, benzerlikleri abartabilme ve sınıflandırma dışı gelen bilgiyi görmezden gelme eğilimimiz yüzünden ayrımcılığa temel teşkil eder. Ve bu hepimizin içine düşebileceği bir bilişsel hatadır. Bunu romanda da görmekteyiz. Curly'nin karısı Crocs'un kulübesine gittiğinde Crocs'a kızarak kendini kafasındaki sınıflandırmada patronun karısı konumuna koymuş ve Crocs'u astırmakla tehdit etmiştir. Burada görebileceğimiz gibi ayrımcılığa en üst düzeyden maruz kalan insanlar bile yeri geldiğinde kafamızda işleyen bu mekanizmadan dolayı ayrımcılığın en şiddetli uygulayıcıları olabilmektedir. Aynı Yahudi soykırımı sırasında Hitler'e yardım eden Yahudiler gibi. Görüşmek üzere.